Haksızlıklar karşısında intihar edip kendini fesheden kulüp. Belfast Celtic. Tarih, bugüne kadar uğradığı haksızlık karşısında intihar etmekten başka yol bulamayan pek çok onurlu insanın hikayesini yazdı. Ancak benzer durumda intiharı seçmek zorunda kalan ve hikayesi neredeyse kimse tarafından bilinmeyen bir de futbol kulübü var. Formasında enine yeşil çizgiler taşıyan ve İrlanda ile özdeşleşen bu kulübün Glasgow'da kurulan Celtic olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ancak değil. Bu kulüp Glasgow Celtic gibi yoksullarla ve ezilenlerle dayanışma amacıyla kurulan onun Kuzey İrlanda'daki kuzeni. Cumhuriyetçi Katoliklerle İngiltere yanlısı Protestanlar arasında akan oluk oluk kanın şehir duvarlarına resimlerle kazındığı Belfast'ta kurulur bu takım. İsmini de Glasgow'daki kuzenlerinden esinlenerek Belfast Celtic olarak belirler. Sömürü, faşizm ve yoksulluğa karşı dayanışma amacıyla iyilik için futbol sloganıyla kurulan Glasgow Celtic'ten 3 yıl sonra 1891'de kurulur Belfast Celtic. En büyük rakibi ise Belfast'taki Protestanların kulübü olan Linfeld'tir. Linfeld FC kraliyet yanlısıydı. Hatta direkt saraya bağlıydı. Sarayın takımıydı. Stadyumlarının ismini bile Windsor Park koymuşlardı. Kuzey İrlanda Futbol Ligi'nde 1. Dünya Savaşı'nın sonuna değin Linfeld hakimiyeti vardı. Fakat 1919-1920 sezonu ile birlikte Kuzey İrlanda futbolunda Belfast Celtic fırtınası esmeye başlamıştı. 1919-1948 yılları arasında Belfast Celtic tam 12 şampiyonluk kazanırken Linfeld sadece 6 şampiyonluk kazanabilmişti. Üstelik son 6 sezondur da üst üste şampiyon olmuş, hatta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan ilk ligde de şampiyonluğu Celtic ulaşmıştı. Artık Belfast Celtic için hedef yükseltilmişti. Öncelikli amaç Glasgow'daki kuzenleri gibi Celtic Park ismini verdikleri mütevazi statlarını büyütmek ve altyapıdaki oyuncular için yeterli tesis kurmaktı. Diğer tarafta ise Celtic'in gerisinde kalmak Linfeld'i, Protestanları, kraliyet yanlarını, hatta Londra sarayını deli ediyordu. Bir şeyler yapılmalı ve Belfast Celtic hegemonyasına son verilmeliydi. Bu sırada Belfast Celtic'te forma giyen 21 yaşındaki gol kralı Jimmy Jones dikkatleri çekmektedir. 2 yıl üst üste gol kralı olan Jones, 1948 yılında İngilizlerin dev kulübü Newcastle United'dan ülke tarihinin rekor bedelli transfer teklifini alır. Newcastle United'ın 1948 yılında yaptığı teklif bugünkü satın alma gücüyle yaklaşık 800 bin eurodur. Bu para yıllardır hayali kurulan modern stadyum ve altyapı tesislerini inşa etmek için önemli bir gelir kalemi olacak, ancak yetmeyecektir. Bu nedenle Newcastle United'ın astronomik teklifini geri çevirir Jimmy Jones. Teklifin bir miktar daha artmasını ve Belfast Celtic'in stadyum ve altyapı için yeterli para kazanmasını beklemektedir. Bu beklentisi karşılıklı bulur. Newcastle United kulübü 1948 yılının sonlarında teklifi %20 arttırarak Belfast Celtic'te tekrar masaya oturur. Bu kez Jimmy Jones ve kulüp teklifi kabul eder. Fakat birkaç hafta sonra önlerinde Linfeld ile yapacakları derbi maçı vardır. Bu maçtan sonra evet diyeceğini açıklar Jimmy Jones. 27 Aralık 1948 günü Belfast Celtic derbi maçı için rakibi Linfeld'in sahasında Windsor Park'ta sahaya çıkar. Windsor Park tribünleri tıklım tıklım doludur. Celtic maç boyunca büyük protestolara maruz kalır. Maç devam ederken Linfeld taraftarları sahaya dalarlar. Ellerinde sopalar ve demir çubuklarla Belfast Celtic'li futbolculara vahşi bir şekilde saldırırlar. Linç başlamıştır. Üstelik bazı anlatılanlara göre olaya müdahale etmesi gereken polisler müdahale etmezler.
Hatta bazı polislerin de Celtic'li futbolculara saldırdıkları görülür. Bu linç sonucu Celtic'li 4 futbolcu ağır yaralanır. Ağır yaralananlardan biri dizi 3, kaval kemiği 2 parçaya ayrılan Jimmy Jones'tur. Demir çubuklarla aldığı darbelerle kaburgalarında ve ayak parmaklarında oluşan kırıkların sayısı bilinmemektedir bile. Belfast Celtic Kulübü stadyumda taraftarların söylediği "Tanrı Kralı korusun" marşına eşlik ederek kendilerine saldıran polisleri gerekli tüm makamlara şikayet etmesine rağmen hiçbir sonuç alamaz. Zira polislerin maaşını ödeyen de kraliçenin kendisidir. 4 futbolcunun ağır yaralandığı ve 3'ünün futbol yaşamının sona erdiği günün ardından tek bir kişi hakkında bile soruşturma açılmaz. Belfast Celtic Kulübü uğradığı haksızlığın ardından hisli bir bildiri kaleme alır ve varlığına son verdiğini duyurur. Faşizmin Berlin sokaklarına gömüldüğünü zanneden milyonlarca insana gerçekleri anlatamamanın verdiği sancıyla bu kararı almak zorunda kaldık. Naziler yenildi ancak faşizm hala yaşıyor. Haklarını koruyamadığımız insanlara karşı duyduğumuz utanç karşısında tek yapabildiğimiz bu. Kulüp varlığına son vermesinin ardından binbir güçlükle edindiği antrenman sahasını ve yenilemeyi planladığı mütevazi stadyumunu satılığa çıkararak 4 futbolcusunun tedavisi için kullanır. Dönemin en ünlü ortopedi uzmanları tarafından ameliyat edilen Jimmy Jones, 2 yıl aranın ardından bir mucizeyle futbola geri döner. Ancak artık sağ bacağı sol bacağından 1,5 santim daha kısadır. Alt kademe takımlarda futbol oynamaya devam eder ancak hem kendisine hem de Belfast Celtic'e servet öneren Newcastle artık ondan çok uzaklardadır. Diğer 3 futbolcu ise tüm çabalara rağmen futbola geri dönemez. Kimi ekmek fırınlarında, kimi barlarda çalışarak ömürlerinin son gününü bekleyerek geçirir. Belfast Celtic ise 1949 yılında aldığı karardan sonra sahalara bir daha asla geri dönmez. Belfast Celtic'in varlığına son vermesinin ardından Kuzey İrlanda'daki Katolikler adeta öksüz kalır. O tarihten sonra birçok kulüp gelir geçer ancak Protestan Linfeld'in karşısında kendilerini temsil eden bir kulüp bir daha asla gelmez. 1949 yılına kadar Belfast Celtic'in gölgesinde kalan Linfeld ise o tarihten sonra ülkenin tek hakimi ve en başarılı futbol kulübü olur. Buna rağmen geride kalan 70 yılda Belfast sokaklarında Jimmy Jones ve takım arkadaşlarının resimleri altında futbol oynayarak büyümeye devam eder çocuklar. Kim bilir, belki Belfast Celtic bir gün tekrar açılır ve belki o gün daha adil bir dünyada oluruz.